Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere patik ve hazır taban birleşimini anlatacağım. Patiği hazır tabana nasıl birleştiririz? Bunun videosunu detaylarıyla paylaşacağım. Bir önceki videoda patik nasıl örülür? Lastik babetimizi son güncel haliyle ördüğünüzde kesinlikle bundan sonra sürekli bu sayılarla bu sistemle öreceğinize garanti veriyorum. Bir önceki videoda bunu bulabilirsiniz. Ondan sonra o iki video öncede de tabanımı bulabilirsiniz arkadaşlar. Örgü tabanında detaylı anlattım. Hangi numaraya hangi sayılarla başlanır kendim ördüğüm şeklinde anlattım arkadaşlar. Ben bir tanesini böyle birleştirdim. Bakın hazır tabana birleştirdim. Böyle ev ayakkabısı, ev babeti görüntüsünde. Dilerseniz bu şekilde yapın. Dilerseniz de patik olarak çeyizlik, gayet hediyelik yapabilirsiniz. Güzel bir model oldu. Hemen şimdi yine malzememi vereyim. Yine reklama girecek. Reklam içerir. Zaten kullandığım tabanlı Instagram'dan beni takip eden takipçilerim bilir. Bu Selma Erdoğan tabanlıkları. Siyah bir taban kullandım. Toplamda 43-45 aralığı arasında bu taban deliklerimiz bizim. Farklı bir marka da var. Rasim Uyar'da da bundan 3-4 tane fazla oluyor genelde. Çok bir fark olmuyor bu delik sayılarında. Tığlamalar ikisinin de her ikisinde hemen hemen aynı oluyor arkadaşlar. Değişen bir şey olmuyor. Burun ve topuklarda, tabanlarda genelde aynı oluyor. Şimdi hem tabanımızı tığlayalım hem de arada ben sizlerle bilgileri paylaşacağım. Yine 2 milim bir tığla tabanımı ben tığlayacağım. Çünkü bunun delik eğer diğer marka tabanlığı kısa, onun şu delikleri daha çok küçük olduğu için onu 1,50 milim tığla da daha ince tığlarla tığlayın. Çünkü zor oluyor tığ içeriye iple örmesi, çekip çıkarması. Hemen burun topuk kısmından başlıyoruz. Öncelikle ipimi aldım. Bu deri yüzü kendime, bana bakacak şekilde, size bakacak şekilde olsun. Ve düğümümü attım, sağlamlaştırdım. Ve hemen aynı yere tekrar bir tane battım. Bir tane daha buraya doldum. 2 tane değil, bakın başta bir tane ilmeğimiz olmuş oldu. Hemen buraya ikinciyi yaptım ve diğerine geçtim. Topukta tepeye 4, sağda ve solda ikişer tane olmak üzere 4-5 deliğe 4 adet doluyoruz arkadaşlar. Sık iğne yani yapıyoruz. Sonrasında bu 39 numara uyumlu. Sonrası burunda göstereceğim yere kadar 3 ilmek yani 3 sık iğne batacağız bu deliklere. 40 numara da bu şekilde yapıyorum. Yalnız 41-42 olduğu zaman arkadaşlar şu burunda mesela örnek veriyorum. Burada 4 battıysam sağda ve solda 3'er tane 39 numarada batıyorsam 41 numarada 42 numaralarda zaten taban büyüdükçe bunun sistemini zaten siz de çözmüş olacaksınız. Taban büyüdükçe bu 3 değil de sağdan soldan 4'er tane deliğe 4 batarak devam edin. Birer tane arttırın. 45 numaralarda da 44'ten sonra 45 numara tabanlıklarda ben şu kenar kısımlarına da 4 doluyorum. Bu kısımlarda da 5 2 2 5 3 sağdan 3 soldan 5 dolarak buraları da ayarlıyorum. Yani örgü tabanınızın kenar birleştireceğiniz yer, kenar kısmı kaç ilmekse sayıp ona göre de burayı bu kısımları doldurabilirsiniz arkadaşlar. Garanti, eğer yeni başlayanlar varsa kafa karışıklığı olmasın. Şimdi bakın bu 2 taneyi doldum tam topukta tepede, sonra bitişte 2 taneyi de tamamlayacağım buraya. 2 sağda solda bir de tam tepede 5 taneye 4 adet dolmuş olduk. Bundan sonrasını 3 adet dolacağız sürekli. Bu tığ sıkıntılı oluyor keçe tabanlarda, cızırdama sesi oluyor. Evet, bundan sonrasını 3 dolarak devam edeceğiz arkadaşlar. Ta ki ben şimdi size göstereceğim. Burun kısmında sağ ve solda 3 tane,
tam tepede bir tane olmak üzere 7 tane de burun kısmında 4 batacağız. 7 deliğe. Oraya kadar böyle 3 batarak devam edelim. Bakın bu tam tepe olarak kabul ediyoruz. Şu kısma kadar şu görünen boşluklara 3'er tane batıp devam edelim. Evet bakın burun kısmına geldik. Bu sağda 3, solda 3, tam tepede bir tane, 7 taneyi de buraya kadar 3 tane batmıştık. Bu 7 taneyi de 4 tane yine sık iğne ile örüyoruz. Sonrasında yine burun kısmında 2 kalana dek 4 batacağız arkadaşlar. 4 doldum. Bu 7 tane gösterdiğim bu 7 boşluğa da 4 4 dolalım. Video çok uzamasın istemiyorum. Çünkü zaten bakın 4 tane doldum. Çok bir püf noktası yok taban tığlamada. Sayılarda da çok bir şey oynamıyor arkadaşlar taban numaralarında. Tam buraya kadar 4 doluyoruz. Buradan sonrasını yine topukta 2 kalana kadar 3 kez batarak devam edelim. Sonra burada topukta sona geldiğimizde birlikte öreceğiz. Evet bakın son 2 kalana kadar 3 kez battım ve son 2 kalan kısma da 4 kez doluyoruz. Bu boşluklarımızı da tabanı bu şekilde tutuyorum. Kameraya tripoda değmesini önlemek için böyle biraz ellerimi kasıyorum arkadaşlar. Çünkü tam önünde tripod var. Sallanmasın diye böyle elimden geleni yapıyorum. 4 yaptık. Şimdi başlangıçta buraya 2 yapmıştık. Ve hemen ilk yaptığımızın tepesine kaydırmayla birleştirdik. Bakın 4 tane. Burada da olmuş oldu. 1, 2, 3, 4. Hemen şimdi patiğimizi alıyoruz. Tabanımızı tığladık. Ve hemen birleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi böyle getiriyorum ben arkadaşlar. Bakın alıyorum. Taban tam burunda tepedeyim. Burada da örgü tabanımın tam tepesini göz kararı siz de kendi tabanınızın tam tepesini bu şekilde dışarıda tek kalan dallarını batarak böyle önce ilmeğimin içinden aldım geçirdim. Şu yanındaki hemen dibine de batıyorum ve kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Sıradaki dalları alıyorum. Tabanımda ilmeğimin ikisini de alıyorum. Örgü tabanımda tek dalına kaydırma ile birleştiriyorum. Biraz ilerleyeceğiz. Çünkü şöyle bir durum var. Yine sorulan sorulardan bir tanesi denk gelmiyor Ayşe Hanım sayılar. Yani bunu illaki karşılıklı hepsi denk gelecek diye bir kanun yok arkadaşlar. Ya örgü tabandan ya da hazır taban ilmek sayıları birbirinden eksik veya fazla olabilir. Bunda hiç sıkıntı yok. Birebir aynı, yani diyelim ki 150 tane o hazır tabanın kenar sayısı, 150 tane de örgü tabanın kenar sayısı olacak diye bir şey yok. 3-5 tane eksik benim de oluyor, bizlerin de oluyor arkadaşlar. Bu hiç sıkıntı değil. Şimdi onları nasıl yapacağımı, yani kendim nasıl yapıyorum bunu göstereceğim. Hemen ilmeklerimizi atlamadan şurada birleştirme yeri vardı, taban örgü tabanda başlangıç yeri. Tek dallarına siz sık iğne ile de birleştirebilirsiniz. Arkadaşlar bakın örgü taban ne kadar fazla görünüyor. Bu şekilde birleştirme yapacağımız için kasma yapmıyor arkadaşlar. Yani tam ölçü denk geliyor. Burada biraz birleştirmeyi yapalım.
ortalara doğru geldiğimizde sayacağız. Hem örgü tabanımızın burun kısmından tam tepeden hem de hazır tabanımızın burun kısmından tam tepeden sayarak sayılarımız bakalım tam mı, eşit mi, yoksa birinden birkaç ilmek fazla mı, ona göre de birleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi şu kısma kadar biraz örelim. Orta kısımlara kadar, şuraya kadar birleştirmeyi yapalım. Sonrasında şu tepeden aynı yerleri sayarak bunu eşitleyeceğiz. Burada baz alacağımız yer, önemli olan püf noktası, bu örgü tabanda da şu tabanımızın tam tepesi dediğim yer, yani 1 2 3 4 5 arkadaşlar, şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lastiğimiz, 9 da bu tarafta kalıyordu. 9 bir tarafa, 9 bir tarafa ayırdığımızda tam ortada kalan ilmeğe denk getirmemiz arkadaşlar. Bu 9 lastiğin tam ortasıyla hazır tabanın tam tepesi denk gelecek şekilde eklememiz gerekiyor ki tabanın şu burun kısmı sağa sola kayık gözükmesin. Bazen böyle sorular geliyor, ekleme yaptıklarında Ayşe Hanım, bizim babetimiz hani tam böyle düz durmuyor diye. Bu şekilde bunu baz alıyoruz. Tam 9 lastiğin tam orta kısmındaki ilmekten yaparak. Bunu da bu şekilde buraya kadar gelelim biraz. Şu kenardaki oradan bu tarafa olan sayıları sayacağız. Eksik fazla hangi taraftaysa onları dengeleyip eşitleyeceğiz. Şimdi kaydırmayı gösterdiğim şeklinde arkadaşlar örelim. Buraya kadar kaydırma yapalım. Birleştirelim tabanımızı, devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın bu kısma kadar geldim ben. Birleştirdim. Şimdi ben saydım. Hazır tabanımda tam şu burundan bu tarafa 29 ilmeğim var. Birleştireceğim. Örgü tabanımdan da tam, bakın burun kısmını ben tığla zaten işaretlemişim. Bu kısmı 30 tane. Yani örgü tabanımda 2 tane fazlalık var. Bu bende de oluyor. Çünkü el ayarına göre örgü taban, hazır taban tığlamaları genelde çok fazla numaralarda fazla sayı oynamıyor. Ama örgü tabanlarda çektiğimiz zincirlerde farklılık gösterebiliyor el sıkılığına göre. Ben 49 zincirli ördüysem 39 numara örgü tabanı, bunu 39 numarayı 42, 44, 45 zincirli ören arkadaşlarım da var. Yani eli gevşek olup da daha az zincir sayısıyla başlayanlar. Bu yüzden bu değişiklik gösterebilir. Sıkıntı yok, yani sökmenize kesinlikle bunun çaresi var. Şimdi benim 2 ilmeğim burada örgü tabanda fazlalık 30 tane. Hazır tabanımda 31, hazır tabanımda 29 tane var. Ben bunu bu şekilde şimdi bir tane örüyorum. Nasıl gizlediğimi, yani dengeyi sağladığımı zaten bilen arkadaşlarım çoğunuz bilirsiniz. Şu tam üçlü dolduğum yerlerden yapacağım. Şimdi burada eşitlemek için bu battığım yere tekrar hazır tabandan batıp aynı yere 2 kez batıyorum. Yani örgü tabandan da sıradakini alıp kaydırma yapıyorum. Burada bunu 30'a indirmiş olduk. Yine biraz daha, yani 10-15 tane daha böyle kaydırma yapalım. Bunu aralarda yapalım ki yan yana olmasın sık sık. Yani daha fazlaysa da ara ara bu gizlemeyi, dengeyi sağlayalım. Şimdi biraz daha ördükten sonra tekrar hazır tabanda aynı yere tekrar ikinci kez batıp örgü tabandan sıradaki ilmeği alarak bunu eşitlemiş olacağız ve burunda da işaretlediğimiz tam tepeler bir denk gelmiş olacak birleştirdiğimizde. Hemen bakın, şimdi bunu da yapacağım aynısını. Yine bakın batmıştım, buradan örmüştüm, aynı yere batıyorum. Örgü tabanımda sıradakine batıyorum. Fazlalığı burada dengelemiş olduk ve bundan sonrasını tek tek karşılıklı örerek devam ediyoruz arkadaşlar. Ta ki zaten denk gelecektir. Siz de sayarak yaptıysanız tam 9 lastiğin ara kısmından burun kısmı denk gelecektir. Bunu birleştirelim. Şu kısma kadar, lastik bitim yerine kadar gelelim. Zaten yine aynı topuktan bu tarafa her iki tabanımızda sayacağız. Burada da varsa fazlalık hangi tabandaysa ilmek sayıları yine eşitleyeceğiz.
Ben yine örüyorum şu kısma kadar, lastik bitimine şöyle yaklaşana kadar birleştirmemi yapalım, birleştirmemizi devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar tamamladım. Geldim lastik kısmına kadar. Şimdi ben yine burada saydım. Hazır tabanımda 43 ilmeğim var. Örgü tabanımda 45. Yine 2 tane bu taraftan da fazlalığımız var. Aynı bu tarafta nasıl dengeyi sağladıysak burada da aynı işlemi yapacağız. Aynı hazır tabanda 2 kez batıp bir de, ilmeğe buradan da sıradakini alarak bunu dengelemiş olacağız. Burada sonuna kadar yine gösteriyorum ben. Bir tanesini göstereceğim. Bakın sıradakini aldım ve kaydırdım. Sıradakini aldım. Kaydırma tekniğiyle. Burada hazır tabanda kenarları da gözükmüyor. Bu şekilde bakın gayet muntazam, hiçbir şekilde şu boşluklar bazı bobetlerde, bazı tığlamalarda çok böyle dışa çıkıntılı oluyor ara boşlukları, ama bu tığlamada kesinlikle benim tarifim gibi yaptığınızda muntazam bir sonuç olacak. Sonuç elde edeceksiniz. Tığlama işlemimizin de zaten sonuna geldik. Bir de şöyle kenarlarını gittiğim bir işlem var. Onu da göstereceğim ve babetimizi tamamlamış olacağız. Şimdi bakın dediğim gibi hazır tabanda 43'tü. Örgüde 45'ti. Yine ben bu battığım yere tekrar batıp örgüde sıradakini alarak bunu bir tane fazlalığa düşürmüş oldum. Yine onu da biraz tığladıktan sonra şu kısımlarda aynı işlemi bir kez daha yapıp ve sonuna kadar gelip tabanımızın tığlama birleştirme işlemini gerçekleştirmiş olacağız arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar, tamamını birleştirdik babetimizin ve şimdi şu kısmı göstermek istiyorum. Bunu siz dilerseniz yapın. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Şuradaki boşluklar bakın görüyorsunuz. Şu babette bazı ellerde de bakın ön kısımda daha çok belirgin oluyor. Şu boşlukları kaydırma yaparak ben bir sırada bu şekilde ilerledim. O görüntü kayboluyor ve çok daha hoş bir görüntüsü oluyor. Ben bunu yaptım. Sizin tercihinize kalmış. Siz de tercih ederseniz yapabilirsiniz. Ben göstermek istiyorum tekrar. Birkaç babet videomda zaten göstermiştim. Çok önce eski videolarımda kaldı. Hemen şöyle tam birleştirdim sondaki iki ilmeğimi de ve bu ilmeğimi bırakıp hemen şu boşluğu kendime çekiyorum, ilmeğimi buradan içeriye. Çok basit, kameraya vuruyorum. Şöyle aralardan tam bu boşluk içerisinden tığımızı geçirip ve kaydırma. Çok ilmeğimizi çok sıkmayalım şöyle tığda. Biraz gevşek bırakalım ki yine böyle babet kenarlarında bir pot duruş olmasın, kasılma. Her boşluk arasından geçerek bakın çok güzel. Bu boşluklar kapandığında daha güzel bir görüntüsü oluyor. Ayfer arkadaşımızın kullandığı bir teknikti. Kendisi sağ olsun, teşekkür ediyoruz buradan yine. Onun uyguladığı bir teknik. Ben de artık böyle yapıyorum bu babet kenarlarını. Zaten yaptım, bayağı bu şekilde ilerleyerek kenar şu boşluk görüntüsünü, şuradaki görüntüyü de kaldırıyoruz. Sonuna kadar geliyoruz ve burada ipimizi kesip babetimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Taban birleştirme işlemini de burada tamamlamış bulunmaktayız. Hemen şu sonuna gelelim, tekrar kapanış için birlikte devam edelim. Evet, sonuna geldik. Yürütmeyi yaptım, son kısmında da yaptım. Hemen şu ilk yaptığım yürütmeye iki ilmeğini de birden kaydırma yine yaptım, bir zincir çektim, ipimi kesiyorum arkadaşlar.
Ve burada şu ikinci ilmeğe, birleştirme yaptığım ilmeğin sonraki ilmeğine, yanındaki ilmeğe bu ipimi çektim. Bakın hiçbir belli izi falan görünmüyor. Bunu alta doğru aldım. Şu aralardan yürüterek ipimizi temizleyelim ve babetimizi tamamladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar, babetimiz tamamlandı. Benimle birlikte aşama aşama 3 video halinde ördük. Örgü tabanımızı, patiğimizi ve lastik modelimizi ve tabana tığlama, taban tığlama ve birleştirme işlemini gerçekleştirdik. Bu şekilde sağ ve sol ayaklarımız hazır. Tam bunu bir ayakkabı kalıbını oturtamadığım için biraz yeni bitirdim. Bu şekilde gayet muntazam oldu arkadaşlar. Videomun sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum yaparsanız destekleriniz çok önemli. Çok sevinirim arkadaşlar. Bizler için çok önemli. Çünkü emek veriyoruz saatlerce video başında. Belki bir video çekmek birkaç günümüz alıyor. Bu yüzden de destekleriniz çok önemli. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle hoşça kalın. Bazı videolarımın da güncellenmiş haliyle bundan sonra ara ara önceki çok eski videolarımdan da çekeceğim. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Hoşça kalın. Görüşmek ümidiyle.